Satrançta şah genelde korunması gereken en zayıf taştır. Ama 1991'de Nigel Short bu algıyı paramparça etti. Dünya kendi ordusunun önünde tek başına ileriye yürüyen bir şah gördü. Ve bu yürüyüş rakibini teslim olmaya zorladı. İşte o unutulmaz an. Tarihin en ünlü şah yürüyüşü. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, at F6, Alik'in savunması, E5. Merkezden ilerledi, atı istedi. At D5, D4. E5'i desteklerken filin çaprazını açtı. D6. Timman rakibine bıraktığı merkeze hücum ediyor. E5'e saldırdı. At F3. E5'i destekledi. G6. Fili için G7 karesinde yer açtı. Fil C4. Atı isterken rok hazırladı. At B6. At istekten çıktı. Fili istedi. Fil B3. Fil G7. Fil uzun çapraza yerleşti. E5'e baskı uyguladı. Short bu konumda boş bir hamle yaparsa örneğin A3. Timman'ın isteği D alır E5. D alır E5'ten sonra vezir alır D1 ile Short'un rokunu bozmak. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil G7. Vezir E2. Vezir D dikeyinden ayrıldı ve E5 desteğini artırdı. At C6. E5 olan baskıyı artırıyor. Kısa rok, kısa rok, H3. Şahı için hava deliği açtı ve G4 karesini kontrol etti. A5. Vezir kanadından alan kazanırken A4 ile fili sıkıştırmak istedi. A4. Timman'ın A4 sürüşünü fiziksel olarak engelledi. D alır E5. Gerilimi sonlandırıyor. D alır E5. At D4. Rakibini değişimlere zorladı. At alır D4. Vezir alır D4. E5 istek altında. Kale E1. E5'i korudu. E6. E5'i bloke etti. At D2. At şimdilik C1 filinin çaprazını kapatsa da at F3 karesine yerleşip E5 desteğini artırmak istiyor. At D5. At F3. Veziri isterken E5'i destekledi. Vezir C5. Vezir E4. Vezir B4. Timman vezirleri değişip rahatlamak istiyor. E5 piyonu şorta şah kanadında alan üstünlüğü veriyor ve şah kanadı atağının temelini oluşturuyor. Fil C4. Araya taş kapattı. Vezirleri oyunda tutup şaha karşı atak gerçekleştirmek istiyor. At B6. Fili istedi. Fil kaçarsa vezirler değişilir ve Timman baskıdan kurtulur. B3. Fili destekledi. Short piyon yapısının bozulmasına razı oluyor. At alır C4. B alır C4. Bu konumda short fil A3 hamlesiyle veziri ister. Vezir kaçtığında F8'deki kaleyi alabilir. Kale E8. Şiş tehdidini engelledi. Kale D1. Kalesini açık D dikeyine getirdi ve rakibinin fil D7 hamlesini engelleyip rakibinin gelişimini zorlaştırıyor. Vezir C5. Vezir H4. Flash 6 hamlesiyle rakibinin fianchetto filini değişmek isteyebilir. Bu konumda E5 piyonu boşta gibi dursa da fil alır E5 yapılırsa short fil A3 hamlesiyle oyuna devam eder. Veziri ister. Vezirin fili koruyarak kaçabileceği bir yer yok. Short fili kazanırdı. Nerede kalmıştık? Vezir H4. B6. B7 karesinde fili için yer açtı. Fil E3. Veziri isterken kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. Vezir C6. Fil H6. Rakibinin fianchetto filini değişmek istedi. Bu fil değişilirse fil alır H6. Vezir alır H6. At G5 ya da kale D4. Kale H4. Short'un kazancı götüren bir hata olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil H6. Fil H8. Kale D8. Kale 8. yataya indi. Bu kale alınırsa short 2 hamlede mat eder. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Fil B7. Fil vezir bataryası oluşturdu ve kalesinin yatayını açarak kaleyi kazanmak istedi. Kale AD1. Kalesini destekliyor. D8 kalesi alınırsa örneğin kale E alır D8. Kale alır D8. Bu konumda kale alır D8 yapılırsa
Oyun mata gider. Timman vezir E8 ile veziri vermek zorunda kalırdı. Kale A D1'e geri dönelim. Kale A D1. Bu konumda Timman kale A alır D8 yaparsa kale alır D8. Kale alır D8 yapılırsa oyun mata gider. Short'un tehdidi vezir E7 girmek. Short'un kazancı götüren güçlü bir hata olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Kale A D1. Fil G7. Timman artık D8'deki kaleyi almak istiyor. Kale 8 D7. Kale F8. F7'yi korudu. Fil alır G7. Şah alır G7. Kale 1 D4. Vezir N4 girmesini engellediği gibi vezir F6 girdikten sonra kale H4 karesinden atağa destek olabilir. Kale A E8. Vezir F6. Şah'a saldırdı. Şah G8. Bu konumda D4 kalesi D7 kalesinin savunmasına bağlı. Bu yüzden kale H4 yapılamıyor. H4. H5 ile şahın etrafındaki kareleri zayıflatmak istedi. H5. Rakibinin H5 sürüşünü fiziksel olarak engelledi. Şah H2. Şah birinci yataydan ayrıldı. Masum bir hamle gibi dursa da meşhur şah yürüyüşü başlıyor. Kale C8. Timman'ın yapabileceği bir şey yok. Bu yüzden bekliyor. Şah G3. Şahını aktifleştirdi. Short'un ne istediğini Timman henüz anlayabilmiş değil. Kale C8. Timman konumunu geliştiremiyor. Beklemekten başka çaresi yok. Şah F4. Short'un planı şimdi ortaya çıktı. Ama her şey için çok geç. Şah G5. Şah H6 girip vezir G7 mat edecek. Fil C8. Kaleyi istedi. Short Şah G5 geliyor ve Timman oyunu terk ediyor. Bu konumda 5 hamlede mat var. İlk önce kale alınırsa ona bakalım. Fil alır D7. Şah H6. Şah H6 karesine girer. Timman ne yaparsa yapsın. Bir hamle sonra vezir G7 ile mat var. Şah G5'e geri dönelim. Şah G5. Şah H7. Şahın H6'ya girişini engellediğinde vezir alır G6. F piyonu açmazda olduğu için vezir alınamaz. Şah H8. Vezir H6 şah. Şah G8. Şah F6. Vezir alır F3. Oyun uzatmak için G alır F3. Burada Timman ne yaparsa yapsın. Örneğin C6. Short vezir G7 hamlesiyle mat ederdi. Timman'ın terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Şah G5. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.